Seni biraz ise boğduk ama programın formatı bu Evet zaten. yani hani ben yeterince is koktum ama beni paketleyip böyle şehirde satabilirsin yani. Bir erik harcalayacağım. İçerim onu çıkar. O çekirdek taşımış. Orada çekirdek yiyor. İnanamadım. Sen nereden gittin oraya? Bunları ne zaman oraya taşıdın? Uçar mısın? Koşar mısın? İstesem yürürüm, istesem uçarım. Baykuş musun? Sincap mısın? Ağaç kökan mısın? Bize kendi evimizi yapamayacağımızı bir unutturdular. Biz böyle ev yapmayı böyle bir şey sanar hale geldik. Her yerde bir tıkırtı, böyle bir kemirme sesleri, bir hareket falan. Erik reçeli. Attım biraz. Kahvaltıda erik reçeli. Olur. Peki. Türkiye'nin ilk outdoor talk show'u İskokan Sohbetlere hoş geldiniz. Yanımda çok sevdiğim bir dostum var, Ahmet. Ahmet doğada yaşayan ve kendisine aslında yeni bir yaşam alanı oluşturan bir arkadaşım. Söz sahibinin. Merhabalar, ben Ahmet Çakır. 5 sene önce şehir yaşamını terk ederek doğa içerisinde yeni bir hayata merhaba dedim. Bir araziye yerleşip işte bir ahşap evle başladı hikayem. Yapım aşamalarını da YouTube'daki kanalımda paylaştım. Sonrasında da işte buraya yaptığım ufak dokunuşları da çekerek işte gölet yaptım, kümesler yaptım, işte çeşitli doğal yapı malzemeleri üzerine kendimi geliştirmeye çalıştım falan. Nasıl geçiyor peki zamanın? Hani gün içerisinde burada hani nasıl bir vakit şeyin oluyor, dağılımın oluyor? Aslında sabit bir gün zaman dağılımım yok. O birazcık şeye bağlı. Yani o günün akışında gerçekleşen olaylara da bağlı. Kimi zaman mesela işte şunu çekeceğim, bunu yapacağım, bunu yapacağım diye plan yaparken günün akışında herhangi bir unsur seni farklı bir yöne doğru çekebiliyor ve birden böyle hamakta uzanıp saatlerce gökyüzünü izlerken hayvanlarla oyun oynuyorken falan bulabiliyorsun kendini. Yapılacak iş hiç bitmediği için hep yapılacak bir şeyler var. Dolayısıyla dolu dolu geçiyor. Süper. Her bir dokunuş biraz daha yaşamı güçlendiriyor, biraz daha kalitesini arttırıyor, konfor sağlıyor ya da güzelleştiriyor. Onları deneyimlemek de muhteşem oluyor. Dolayısıyla aktif, böyle sıkılmadan keyifli bir hayat sürüyorum diyebilirim. Yüz yüze çok görüştük sağda solda ama burada ilk defa görüşüyoruz şey olarak. Evinde ilk defa ziyaret ediyorum onu. Bunun da bir vesilesi var aslında. Benim Göknar ve Ladin köpeğim, Akbaş köpeğim yavruladılar ve bir yavruyu da onun iyi bakılabileceğini düşündüğüm yere getirdim. Ahmet'e getirdim. Çok sağ ol. Ahmet'in de burada patili dostları var zaten. Şimdi 2 tane köy ağası gibi yani 2 tane köpek, 3 tane kedi, ne bileyim tavuklar, güvercinler, birazdan gezdirirsin zaten bizi. Hani öyle bir alanda büyümesini istedim. O yüzden yavruyu da aslında sana getirmiş oldum. Peki sana birkaç tane sorum var aslında Tabii burada. ki. Şimdi bu evi tek başına yaptın sen. Aynen, hiç yardım almadan. Ne usta ne başka, hani eşin dostun bile gelmeden yardım. Evet, özellikle istemedim. Çok güzel bir şey ama bu tabii ki sana bir sürü zorluk da getirdi. Yani Tabii. bildiğim kadarıyla hani o ilk anılarına biraz daha değinirsen neler yaşadın? Komik, kötü, iyi. Yani aslında ilk başlangıcı ben bayağı zor yaptım. Özellikle zor başlamak istedim ki hani en zorunu yaşayayım, sonrası bana çok daha kolay gelsin diye. O yüzden kışın ortasında böyle motosikletimi atlayıp çadırımı alıp ondan sonra geldim, burada bir yaşam serüveni başladı. Hatta geldiğimin 2. günü kar yağdı, böyle dize kadar kar vardı. Başlangıç hikayem bayağı zorlu oldu aslında. Bir hayatta kalma mücadelesi verdin hatta, evet, değil mi? çünkü mesela çadır da böyle kendim yaptığım bir çadır, öyle profesyonel bir şey de değil. İçme suyum donuyor falan yani, hani böyle öyle bir noktadayız yani, hani böyle ağzımda suyu ısıtıp öyle içiyorum falan. Ben böyle kamp yapan, doğayı seven bir insandım ama hani şey diyordum yani, benim kamp deneyimim var, doğayı tanıyorum ve çok zorlanmayacağım yani. Tabii ki zor olacak ama hani en azından belli konularda bilgiliyim. Aslında ne kadar bilgili olup olmadığımı sınadığım bir süreç olmuş oldu bu. Sarı hayır oldu. Çünkü şöyle bir durum, işte hani çadırı kurduğum o zorlu süreç, kar vesaireyi atlattıktan sonra bir gün, 2 gün, 3 gün, 4 gün, yani bir düzen yok, yemek yapabileceğim bir alanım yok, eşyalarımı güvenli yere koyacağım gibi bir durum yok. O zaman köpekler yok. Zaten gördün yani, köyün dışındayız, böyle orman içerisindeyiz, çevrede yaşayan hiç kimse yok falan. Ondan sonra dolayısıyla o ilk evi yapana kadar geçen 6 ay çadırda çok zorlayıcı oldu. Artık sonlara doğru böyle yeter artık, delirmek üzereyim falan diye böyle sıkıntılar yaşamaya başladım. Çünkü burada ilk arkadaşım bir fındık faresi oldu. Çok güzel. Böyle işte süre geçti, çadırı biraz büyüttüm, içeriye sobayı da aldım. Ondan sonra geceleri işte sobayı yakıyorum.
sobanın başında oturuyorum böyle. Hani vakit geçiriyorum, işte sabah yapacaklarımı planlıyorum falan. Bu fındık faresi böyle sobanın yanına gelmeye başladı böyle. Ondan sonra ben de yemeğimi falan paylaştım, yani dedim böyle sohbet ediyorum falan, hani delirmeyeyim diye, böyle yalnızım, hiç kimseyle iletişim kurmuyorum falan. Ondan sonra ilk başta çok güzeldi, çok keyif alıyordum. Sonra onun arkadaşları da varmış. O onları da davet etmeye başladı ve böyle sürekli çadırın içinde, özellikle ben yatmaya geçtiğim anda, ışıklar kapandığı anda her yerde bir tıkırtı, böyle bir kemirme sesleri, bir hareket falan. Böyle artık delireceğim yani. Böyle gece saat 3 bir gün uyuyamıyorum. Böyle sesin kaynağını arıyorum bulamıyorum falan. Abi bilgisayarımın içine böyle bir avuç çekirdek taşımış. Orada çekirdek yiyor. İnanamadım. Sen nereden gittin oraya? Bunları ne zaman oraya taşıdın? Ondan sonra hani yani ben de öyle bir geldim ki böyle bilgisayarlar, işte ne bileyim 3 boyutlu yazıcılar falan, sanki ilk geldiğimde bunları ne yapacaksam yani, hani böyle her şey var çadırın içinde. Komple taşındın yani bir yandan. Aynen, Evet. bir hayata başlıyorum ya yani, hani bir daha dönmeyeyim, burada hızlıca olayları ilerleteyim diye. Ondan sonra ev konusu başladı. Evi yaparken şöyle bir niyetim vardı. Böyle minimum maliyetle tek başıma, hiç yardım almadan bir yapı yapayım. Ne yapabiliyorum onu görmek istedim. Hem onu göreyim hem de insanlara örnek olsun. Çünkü Evet. bize kendi evimizi yapamayacağımızı bir unutturdular. Biz böyle ev yapmayı böyle bir şey sanar hale geldik. Halbuki binlerce yıl böyle kendi evlerimizi yapmışız. Tabii. Ve o yaptığımız yapılar böyle yüzlerce yıl ayakta kalabilmiş. Çok sağlam teknikler kullanmışız falan. Sonra birden böyle bu şehirleşme ve kapitalizm neticesinde beton lobisi demiş ki ya çimento diye bir şey var yani. Hani kim takar Horasan harcını, Roma betonunu, bilmem neyi. Bakmayın siz, onlar binlerce yıl ayakta duruyor. Bizim yaptığımız çok sağlam falan. Ve biz buna ikna olmuşuz. Ve o doğal, nefes alabilir yapıların içinden birdenbire sürekli gaz salınımı olan, böyle bize sağlık açısından hiç uygun olmayan, ısı yalıtımı doğru olmayan, ısı geçirgenliği çok yüksek olan, yani hani kışın betonarme bir yapıyı ısıtmak için ilk harcadığınız ısı maliyeti sadece o betonu ısıtmak için. Evet. Yani hani beton önce bir ısınacak da sonra içerisi ısınacak yani hani. Halbuki ben şimdi ahşap evin içinde böyle küçücük bir ateş başlattığımda, yani ateş yanmaya başlayıp böyle yandı dediğimde içerisi ısınmaya başlıyor. Evet. Çok değerli profesörlerimiz, akademisyenlerimiz bu konularda çalışmalar yapmasına rağmen ne yazık ki hala mücadele devam ediyor, ama bir gün en azından İlla ki değişecektir. illaki değişecektir diye ümit ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Peki bir şey soracağım, lafını kesiyorum, çok özür dilerim. Yani şimdi şunu sormak istiyorum asıl sana. Seni buraya taşıyan şey neydi? Peki yani şehirdeki yaşantından dolayı mı geldin? Başka bir şey gördün de mi böyle bir hayata seçtin, atıldın? Aslında asosyal ve daha çok bilgisayar başında büyümüş bir çocukluğum ve gençlik yıllarım oldu. Ve İstanbul'da doğup büyümüş bir insan olarak şehir dışında doğayı tanımıyordum. 2012'de bir kız arkadaşım vasıtasıyla ben doğayı tanıma fırsatı buldum. Bir Kuzey Ege gezisi yaptık, sonra bir Güney Ege'yi gezdik. İlk kamplarımı orada yapmış oldum ve çadırsız açık kamplardı bunlar. Hatta hiç unutmuyorum, Gökçeada'da da bir mağaranın oyunun içinde uyuduk falan. Yani ilk kamp deneyimleri için benim için gerçekten çok zorluydu ama şimdi kız arkadaşım o kadar rahat ki hani ben böyle delikanlı daha şey de süremiyorum böyle yani. O da seni ittirmiştir hani, yani. Böyle mesela gidiyoruz, hava kararmadan böyle navigasyondan ben böyle ya deniz kenarı ya böyle orman kayalık bir yer buluyorum. Orayı hedef seçiyoruz. Kararana kadar biz gidiyoruz. Ondan sonra sabah bir uyanıyoruz. Mesela sahine inen böyle ikili bir yol var. Biz ortasında yatıyoruz. Hani karanlığa gittiğimiz için nerede olduğumuzu da görmüyoruz falan. Dolayısıyla 2012 yılında 1,5 yıl Gökçeada'da yaşadık. Ben orada bu doğa ve işte bu duygular ve bu ilişkiler arasında bir bilgi sahibi olmuş oldum. İstanbul'da bir dijital reklam ajansım vardı. Ben bilişim teknolojileri uzmanıyım. Aynı zamanda da reklamcılıktan geliyorum yani. 8 yıl bir reklam ajansının bilgisayar yöneticiliğini yaptıktan sonra kendi dijital ajansımı kurdum. Sonra dedim ki ben orada bir proje geliştirmiştim Gökçeada'dayken. İstanbul'a döneceğim. 1,5 yıl bu projeyi yapacağım. Ondan sonra tekrar artık öğrendiğim doğaya bir hayata başlayacağım yani. Artık şehirde yaşamak istemiyorum diye. Sonra hiç beklemediğim bir anda 2017'de doğuştan kaynaklanan bir sebeple açık kalp ameliyatı olmam gerektiğini, artık normalde ömrümün sonuna geldiğimi ve
Hani düşünüyorum şimdi 50 sene 100 sene önce bu teknoloji olmadan başıma böyle bir şey gelseydi aslında ben hayatımın teknik olarak sonuna gelmiş olacaktım. Evet. Ya da sona çok yaklaşmış olacaktım. Açık kalp ameliyatı geçirdim. Kalp kapakçığım metalik bir kapakla değişti. Ve orada ameliyattan hemen sonra karar verdim. Dedim ki tamam, madem ikinci bir şansım var ve ben bu şansı iyi değerlendirmek istiyorum. Her zaman özlemini duyduğum o doğada yaşam ihtiyacım artık başlatmak istiyorum. Çünkü o zamana kadar bir sağlık problemim de olmadığı için ben sağlığın hayatta önemli bir unsur olduğunu bilmiyordum yani. Hani sağlık zaten hep varmış gibi geliyordu bana. Hani halbuki öyle değilmiş yani hani. Bir anda böyle hiç beklemediğim bir anda böyle birilerine muhtaç ve hareket edemez halde bulabiliyor insan kendini. O yüzden dedim ki hazır hala gençken bir şeyler yapabilecekken ben işleri bırakıyorum, ajansı bırakıyorum, her şeyi bırakıyorum. Doğup büyüdüğüm şehri, arkadaşlarımı, dostlarımı, alışkanlıklarımı, her şeyi bırakıyorum ve plan yapmaya başladım. Fazla dayanamadım. Bu araziyi işte satın aldım. Ama öncesinde her şeyin planlıydı. Yani evi oturdum, 3 boyutlu modelledim. Ne kadar kereste gideceği belli, hangi malzemeleri kullanacağım belli, nasıl bir ev yapacağım belli. Hata payını Ondan düşürdün sonra yani. hata paylarını düşürdüm. Çünkü hayatımda ilk defa ev yapıyorum ve hani o zamanlar bu az önce bahsettiğimiz doğal yapı malzemelerini de bilmiyorum. Hani geleneksel yöntemlerle hızlıca, mümkün olduğunca doğal ve düşük maliyetli ve tek başıma yapabileceğim bir evi nasıl yapabilirim diye düşündüm. Ve burada macera başladı. Asıl beni en zorlayan şey de çekiyor olmak oldu. Çünkü bir yandan çekip bir yandan yapıyor olmak inanılmaz o ayrı bir iş zorlayıcıydı. zaten yani. Bir yandan da kısıtlayıcıydı. Yani mesela hava karardı, artık ev yapımına duruyordum hani. İşte, çünkü çekemiyorsun çünkü diye, değil mi? çekemiyorum. Evet. Ya da işte hava yağmurlu ya da bilmem ne, çekim yapamıyorsam duruyordum. O yüzden 6 aya uzadı aslında. Seni biraz ise boğduk ama programın formatı bu zaten. Evet yani hani ben yeterince is koktum ama programın sonunda ben tertemiz çıkıyorum. beni paketleyip böyle şehirde satabilirsin yani is aroması diye böyle. Zaman zaman böyle eski videolarımı izliyorum, dikkatimi çekti geçenlerde. Böyle evin temel papuçlarını yapmışım ondan sonra ve diyorum videoda, işte en zor kısmı bitti, bundan sonrası çok daha kolay olacak ama daha başındayım yani hani daha ortada bir şey yok yani, anladın mı? İki türlü bir motivasyonum vardı. Birinci motivasyonum buradaki varoluşum anlam buldukça aslında amacımı yerine getiriyordum. Evet. Yani aslında yaptıklarım birebir olmayabilirdi. Yani bir hani başarısızlıkla karşılaşsaydım da ana amaç burada var olabilmek ve burada hayatı sürdürebilmek olduğu için keşke bu farkındalığa daha önce ulaşabilseydim. Hepimizin bir yapılacak listesi var. Evet. Yani ve her geçen gün oraya yeni haneler ekliyoruz. Çünkü yaşımız ilerliyor, farkındalığımız artıyor, yöneldiğimiz yönelimlerimiz değişiyor, enerjimiz bitiyor, değişiyor ve hep bunu da yapmak istiyorum, bunu da yapacağım, bunu da yapacağım, bunu da yapacağım. Ama bir şey atlıyoruz. O listeye her eklediğimiz konunun aslında ilgili bir yaşı var. O yaş aralığında o güzel o. Yani sen 65 yaşına geldiğinde ve ekonomik durumun çok iyi olsa bile, çok özgür olsan gezemeyeceksin, bile yapamayacaksın. Everest'in zirvesine ben çıkacağım 3 günde. Ondan sonra da şunu yapacağım falan. Ya da şuradan paraşütle atlayacağım ya da bilmem nereye tırmanıp orada o sessizliği, yalnızlığı yaşayacağım falanlar. Ya da mesela işte 60 yaşındasın, ben kendi başıma tek başıma ahşap ev yapacağım. Yavaş yap yani. Beline bir şey olmasın, anladın mı? Şimdi küçük bir oyunumuz var. Oyunumuzun adı Neyim Ben? Neyim ben? Evet, neyim ben? Şimdi ben birkaç tane sana özelliğimden bahsedeceğim. Sen benim hangi canlı olduğumu, hangi eşya olduğumu, hangi bir şey olduğumu, yani herhangi bir şeyim ben. Ve senin bunu tahmin etmeni isteyeceğim. Gönder gelsin. Meşeler ile aram iyi. Meşelerle aran iyi. Yürümeyi çok sevmem. Trüf mantarı mısın? Sesim de kötüdür. Ha, sesin var. Evet. Yürümeyi çok sevmezsin. Meşelerle aran iyi. Uçar mısın, koşar mısın? Yürümeyi çok sevmiyorum. İstesem yürürüm, istesem uçarım. Baykuş musun? Değilim. Sincap mısın? Ağaç kakan mısın? Yine aynı şekilde sesi kötü olan. Karga mı? Kuzgun mu, karga mı? Karga ama bir karganın türü. Meşelerle arası çok iyi olan bir karga. Meşelerin yayılmasında çok büyük yardımcı olan bir karga. O zaman biraz büyük bir karga. Yo, değil. Palamutu besleyip işte sağda sola gömüp sincap gibi
belli bir dönem geçtikten sonra onların yerlerini unutup şey yapamayanlardan. Karga türü. Gelmiyor aklıma. Biraz yardımcı. Alakarga. Alakarga. Alakarga, evet. Bir alakargayı. Süper. Ben ama alakargayı bilmiyordum. Bulamadım o yüzden. Tamam, alakarga bu. Evet, bir fotoğrafını falan Tamam, koydum. fotoğraf Ben de bakayım. burası fotoğraf yeri. Benimle ne istersen yapabilirsin. Oldukça esneğimdir. Enerjim çabuk bitmiyor. İş yaparken genelde hızlıyımdır. Çabucak işimi halledebiliyorum. Seni anlamam için bana dokunman yetiyor aslında. Ve sesim de gürdür. Geniş bir skala Evet. sundun bana ya. Ama düşün bakalım. Esnek bir yapım var. Bana dokunduğun zaman ben senin ne yapmak istediğini algılayabiliyorum ve cevap verebiliyorum direkt sana. Yani o tepki olarak verebiliyorum cevabımı. Bilgisayar mısın? Belki de. Ama öyle her türden bir bilgisayar değilim. Lenovo Yoga'yım. Oldukça esnek, dokunmatik, sesi oldukça gür. Lenovo Yoga serisi. Ama bildim. Bildin değil mi? Bilgisayardan mar- bence sayabiliriz. Evet. Tamam, bir puan da alalım canım, hani şey değil. Tabii ki bilemediğin oyunlar için ceza alıyorsun. Şimdi mutlak harf diye bir oyunumuz var. Tamam mı? Mutlak harf. Tamam, Sana bir tane harf vereceğim ve o harflerle sana kurmanı istediğim bir cümle akışını kurduracağım ya da sorumun cevabını sadece o harften isteyeceğim. E harfi veriyorum. Her gün mutlaka ... yaparım. Yine E ile başlayacaksın. Her gün mutlaka yaptığım bir şey. Elimi yüzümü yıkarım. Süper. O olmadan yaşayamam. Erik reçeli. Attım biraz. Kahvaltıda erik reçeli Olur. yapamıyorum. Olur. Peki en büyük derdim. En büyük derdim. Evet. Eğlencesiz kalırsam çok dertleniyorum. Yani Tamam. burada işte hayvanlarla onunla bununla kendime bir eğlence yarattığım zaman süperim. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın 3 şey. Üçü de E olacak. Yani eldiven bir alırım çünkü o adada tanımadığım bitkiler, olaylar böyle Güzel bir yaklaşım. tahriş edici Kabul. şeyler olabilir. El çakısı alırım. Tamam. Hani o da işimi görür. Bir erik ağacı alayım ben. İçerim onu çıkar yerim yani. Tamam, mantıklı. Çünkü sabahları erik mermelatı yemezsem çok gergin oluyorum. Cezan var. Farkındaysan. 30 saniyede evinin bütün alanlarını gezdir. Bütün o Evet, 30 saniyede. 30 saniyede yuvayı gezdir. Okey. Tamam. Arazinin kapısındayız. Gölge, ladin, sarı. Geçelim. Köpeklerin kulübesi. Burası benim evim. Burası da evim. Atölye ve depo. Bir çardağım var. Motorun falan altında duruyor. Olmazsa olmaz hamam. Tuvaletim ve açık duşum. Harika bir manzaram. Her mevsimde bambaşka güzel. Ördeklerin kümesi. Kendi havuzları var. Güvercin ve bıldırcınların kümesi. Sebze bahçem. Burası da çok fazla emek verdiğim göletim. Dur. Burası güzel. Oraya gidelim. Hadi gidelim. Birkaç tane sorum kaldı sana ve ondan sonra final yaparız zaten artık. Okey. Geçimini nasıl sağlıyorsun? Geçimimi nasıl sağlıyorum? Yani aslında bir yandan böyle ara ara danışmanlıklara devam ediyorum. Hem bilişim projeleri hem de reklam projelerinde. Aynı zamanda da YouTube işte ana gelir kanallarımdan bir tanesi. Yani bir yandan şehirden göçüp kırsalda yeni bir hayata başlarken aslında YouTube benim için hem anı biriktirdiğim, hem sosyalleştiğim hem de bir iş modeli olarak da hayata geçti. O zaman günün bilgisi diyelim. Son bir bilgi sorum var sana. Biraz zor gelebilir ama burada dediğim gibi bilgi vermek amaç. Yani hayır şey değil, hani bilip bilmemen önemli değil. Ben de soruyu hazırlarken öğrendim açıkçası. Karniyen çağı yağmuru diye bir şey var. Olay var. Biliyor musun? Daha önce duydun mu bu olayı? Yani ismen kulağa yabancı gelmedi ama böyle direkt bildiğim bir bilgi olarak zihnimde canlanmadı. Tamam. Bu dönemde, yani Karniyen çağı döneminde aralıksız olarak bir yağmur yağışı olmuş dünyanın her yerine. Bu sence aşağı yukarı ne kadar sürmüş olabilir? Yani büyük bir ihtimal ilk dünyanın oluşum aşamasında çok yağmurlar olduğunu biliyorum. Oralar bir gözümde canlandı. Hani çok uzun sürdüğünü biliyorum ama net bir bilgisi yok. Aşağı yukarı bir şey söyle. Yani 100.000 yıl. 100.000 yıl. Yükseltebilirsin birazcık. 1 milyona atlayayım direkt. Çünkü bayağı uzun olduğunu şimdi... Hala yükseltebilirsin. Hala yükseltebilirim. Evet. 1,5'a anlaşalım. Ya 1,5 milyon yıl. 2'ye sıkışalım. Bak o kadar İkiye. su, okyanuslar falan, soğuma bilmem ne bayağı 2 milyon yıl sürmüş. 2 milyon yıl. Yani 2 milyon yıl bütün dünyanın su aldığını düşün.
Yani muazzam bir şey. Evet, yani hani dünyanın yaşını düşünürsek ve o günden bugüne ilk suyun hala devam ettiğini, yeni bir su eklenmediğini düşünürsek bence yeterli bir süre. Kesinlikle. Karniyen çağı, bunu unutmayalım. Araştırma yapmak isteyenler de direkt araştırmasını yapabilir bu konuyla alakalı. Programın sonuna geldik. Şimdi bir hediyeleşmemiz var. Öncelikle ledin. Ledini burada ama bir hediye olarak düşünmüyoruz. Sana sadece bir yol arkadaşı bırakıyorum, emanet ediyorum diyelim. Ledinin beslenmesi için sadece şu anda bu görsel olarak sadece yanında Lider Pet Food belli bir süreliğine senin tüm bu köpeklerinin ya da dostlarının ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu Ya bizim program bu açısından. gerçekten çok güzel bir hediye oldu. Çok teşekkür ederim. Ama Yani- tabii ki böyle kalmıyoruz. Bir de üstüne pazarcı gibi oldum ama. Bir de Bitti mi? Bitti. bir de deriden bir hayvan Aa, figürümüz çok var. güzel, çok güzel. Bayıldım. İzci Ormanda diye bir arkadaşımız var. Fatih'i Kendisini tanıyorum. tanırsın. Çok... O zaman senin de ortak tanıdığın başka bir zanaatkar dostumuzun bir hediyesini vereyim ben. Hadi bakalım neymiş? Ben de sana Wood Design sevgili Korhan'ın cevizden yaptığı kolyesini hediye edeyim. Çok güzel. Harika. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yani güzel bir format zaten. Ve yolun açık olsun. sevgili İnşallah. dostum. Teşekkürler. Eyvallah.